kumaş, kurdele veya keçe kullanarak kolayca kendi gülünüzü yapabilirsiniz. Bu videomuzda, gül nasıl dikilir? 3 farklı yöntem kullanarak gül yapımını uygulamalı olarak tüm detayları ile anlattık. Hazırsan başlıyoruz. Kurdele ile gül nasıl yapılır? 75 cm uzunluğunda 7 ile 10 cm genişliğinde bir kurdele parçası kesin. Şeridin alt kenarı boyunca devam eden uzun ve düz dikişler dikin. Kenarın altını toplamak için kurdeleyi çekin. Kurdelenin karşı ucunu diktikten sonra, kurdeleyi aşağı doğru çekin, böylece kurdele bir tarafta kıvrılır. Kurdelenin bir ucunu tutun, geri kalanını sıkıca etrafına sarın. Gülün merkezini yapmak için kurdelenin bir ucunu parmaklarınızın arasında sıkıştırın. Ardından, kurdeleyi dikişlerin olduğu kenar altta kalacak şekilde tomurcuğun etrafına sıkıca sarın. Gülün altını dikerek kapatın. Gülün ucunda takılı olan iğne ve ipliği alın ve gülün altından yatay olarak geçirin. Diğer taraftan çıkana kadar kurdele katmanlarından çekin. Ardından, gülün tabanından ters yönde geri itin. Sağlam olana kadar kurdele gülünün altından ileri geri dikin. Kumaştan gül yapımı. Yaklaşık 10 cm genişliğinde, 75 cm uzunluğunda, bir kumaş şeridini uzun bir dikdörtgen şeklinde kesin. Şifon veya poplin gibi örgü veya dokuma bir kumaşla çalışın, böylece çekip büzülmesini sağlayabilirsiniz. Kumaşın ucundan bir köşeyi kesin. Kumaş şeridin alt köşesinden, şeridin üstüne 110 derecelik bir açıyla kesmek için makas kullanın. Üst köşeden, uzunluğu 1,5 cm olacak şekilde kesin. Şeridin üst kenarını, kumaş, alt kısımla aynı hizada olacak şekilde katlayın. Bu, gülünüzün merkezini oluşturur. Dikiş iğnesine iplik geçirin ve kumaşın alt köşesinden dikişe başlayın. Gülünüzün rengine uygun bir iplik kullanın ve iplik yaklaşık 30 cm uzunluğunda olacak şekilde, bir kuyruğunu kesin. Ardından, iğneyi kumaşın alt köşesinden geçirerek, kumaşın her iki katmanından da geçmesini sağlayın. Toplama dikişlerini, kumaşın alt kenarı boyunca dikin. Yaklaşık yarım santimetre, dikiş payı bırakın ve katlanmış kumaş boyunca uzun düz dikişler yapın. Dikerken, kumaşın üst kenarını, alt kenarla hizalanacak şekilde aşağı çekmeye devam edin. Kumaş parçasını toplayın ve gül şekli elde edecek şekilde döndürün. En az 7,5 cm kuyruk bırakacak şekilde ipliği kesin. Ardından, kumaşı bir araya toplarken ipliği çekin. Kumaşın sivri ucunu alın ve demetlenmiş şeridi, gül oluşturacak şekilde etrafına sarın. Gülü tabanda bir arada tutun ve gülün alt tarafını dikmek için iğnenizi kullanın. Keçe ile gül nasıl dikilir? Keçeden kubbe şeklinde bir yaprak parçası kesin. Gülün merkezini yapmak için, keçeden bir daire kesin ve alt kısmı kubbe şeklinde olacak şekilde, 1/4 oranında kesin. Yaklaşık 7 yaprak şeklinde keçe parçası yapın. Merkez tomurcuk yapmak için kubbe şeklindeki parçayı sıkıca yuvarlayın. Kubbe şeklindeki keçe parçasını alın ve çiçeğin merkezi gibi görünecek şekilde sıkıca kıvırın. Parçayı düz kenardan sıkıştırın, böylece çözülmez. Tomurcuk parçasının altını birlikte dikin. Keçenizin rengine uyan, 30 cm ipliği bir iğneden geçirin ve ucuna bir düğüm atın. Gül goncasının tabanını sıkıştırın ve iğneyi parçanın düz kenarından geçecek şekilde yatay olarak sokun. Ardından, iğneyi keçeden ters yönde geri getirin. Keçe katmanları sabitlenene kadar, gülün tabanı boyunca dikiş atmaya devam edin. Küçük yaprakları, gül goncasının etrafına sarın ve taban boyunca dikin. 3 küçük keçe yaprağını alın ve düz kenarlar altta ve kıvrık kenarlar üstte olacak şekilde gülün ortasına sarın. Yaprakları hafifçe üst üste getirin, böylece açılıyormuş gibi görünün ve tabanı sıkıştırın. Ardından, düz bir dikiş kullanarak gülün altından ileri geri dikin. Büyük yaprakları, gülün kenarı boyunca üst üste bindirin ve yerine dikin. Daha büyük yaprak parçalarını, düz kenarlar altta ve kıvrık kenarlar yukarı bakacak şekilde gülün etrafına sarın. Yaprakların alt kısımları sağlam olacak şekilde, gülün tabanı boyunca tekrar düz dikiş yapın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.